Merhaba, Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Gülveli Kaya yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, nasıl geçiyor tercih tanıtım dönemi? Ayrıca da hocamızın sanatçı olduğunu da belirterek başlayalım. Teşekkür ederiz. Gayet hızlı başladı. Adaylarımız gelmeye başladılar. Biz de aynı tarih içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak özel yetenek sınavımızın başvuruları başladı. Her ikisi de birbiriyle paralel olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Hani açıkçası bu sene diğer senelerden biraz daha fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Hocam biz bunu Metin hocamızla da konuştuk. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kesinlikle herhalde en bilinçli tercih yapanlar genellikle herhalde bu sanat bölümleri, Güzel Sanat Fakültesi bölümlerinden tercih yapan öğrenciler. Çünkü sanatçı olmak bambaşka bir şey. Kendini, yatkınlığını bilmek bambaşka bir şey. Dolayısıyla bölümümüzün farklılıklarından, özelliklerinden biraz bahsedelim mi? Öncelikle yetenek sınavı başvurularımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü şu süreçte en çok merak edilen şey Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavlarına nasıl başvurabiliriz ve şartları nedir diye. Bizim için en önemli şey bu. Hani diğer sorunuzu da cevaplandıracağım. Üniversitemizin web sayfasından ilgili linke tıkladıkları zaman elektronik sistem üzerinden başvuru sistemi adaylarımızı yönlendiriyor. Başvurudaki göndermiş oldukları evraklar ve form fakültede değerlendirildikten sonra onaylanıp kendisine sınav giriş kimlik kartı gönderiliyor. Sınav giriş kimlik kartı üzerindeki gün ve saatte sınav merkezinde olacakları yerde, yani kampüsümüzde şu an bulunduğumuz alanda adayların bizleri içeriye almaları için beklemeleri gerekiyor. Bu sene TYT puanı, baraj puanı uygulaması yapılmıyor. Biz de öğrencilerimizden, adaylardan sadece TYT'ye girmiş olmaları şartını arıyoruz ve herhangi bir baraj puan uygulaması yapmıyoruz. Çünkü öğrencinin özel yetenek sınavı puanını etkileyen etkenlerden sadece bir tanesi. Diğeri de yetenek sınavı ve orta öğrenim başarı puanından almış olacağı puanlar. Dolayısıyla öğrenci kaç puan almışsa eğer çarpan ve bölen olarak o kadar bir puan olarak içerisine girecek. Bizi esas ilgilendiren şey yetenek sınavı ve orta öğrenim başarı sınavında almış olduğu puanlar. Bu bizim üniversite olarak ve fakülte olarak diğer güzel sanatlar fakültelerinden farklı olarak uyguladığımız, tercih ettiğimiz bir başvuru şekli YÖK'ün tanımış olduğu bir haktı bu. Biz de onu değerlendirmek istedik. Diğer taraftan adaylar bir tercih yapabiliyor. Moda tekstil tasarım, tekstil ve moda tasarımı, grafik tasarımı, plaj sanatlar ve resim bölümlerine merkezi çizim yetenek sınavıyla alınıyor. Tiyatro bölümü ise özel bir sınavla alınıyor. Kendi sınavlarını yapıyorlar. Adaylar merkezi, yani fakülte dekanlığının yapmış olduğu merkezi çizim sınavından sonra pazartesi günü yapılacak olan, yani o gün 15 Ağustos günü sabah yapılacak olan sınavdan sonra portfolyo değerlendirmelerine alınacak. Portfolyo değerlendirmelerinin gün ve saatleri de adayların başvuru tarihlerine ve numaralarına göre aynı gün içerisinde adaylara sınav esnasında duyurulacak ve tekrar öğrenci ikinci bir defada portfolyo değerlendirmesine girmek üzere kampüsümüze gelecek. Portfolyo değerlendirmesi ve esas merkezi sınavdaki değerlendirme sonuçlarına göre de adayın puanı cumartesi günü gün içerisinde yine elektronik sistem üzerinden, başvuru yaptıkları sistem üzerinden duyurulacak ve 22 Ağustos pazartesi gününden itibaren de 26 Ağustos'a kadar da kampüsümüze gelip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor adaylarımızın. Diğer konuya gelince elbette biz de bu anlamda şanslı akademisyenleriz. Çünkü karşımızda ne istediğini bilen ve belki de çocukluk hayali olan öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Bizim belirli mottolarımız var. Mesela bu sene en çok sık kullandığımız mottolardan bir tanesi sanatçı gibi düşünebilmek. Diğeri de iyi hoca, iyi öğrenci. Yani İngilizce'de de bir tanım var bunun. Great student, great teacher. Yani büyük öğrenci büyük hocayla yetişir. Büyük hoca için de büyük öğrenci lazım. Dolayısıyla biz de hoca olarak bizler de kendilerimizi sürekli güncelleyen, geliştiren ve ülkemizin önde gelen akademisyenlerden oluşan bir akademik kadromuz var. Yani en güvendiğimiz şey ne diye söylerseniz akademik kadromuz.
Çok güçlü bir akademik kadromuz var. Dinamik, genç, güncel ve öğrenci dostu diyebileceğimiz bir kadromuz var. Diğeri de tabii ki fiziki laboratuvarlarımız, altyapımız, atölyelerimiz. Dolayısıyla bunlar da iyi öğrenciyle bir araya gelince sonuç almak kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla ne istediğini bilen öğrencinin gelmesi bizim büyük şansımız. Hocam şimdi birçok şeyde bir arada da çalışıyoruz. Örneğin bir defile gerçekleştirdik. Üstelik de pandemi döneminde mezun olan öğrencileri de kapsayan. Bu bence çok değerli bir şey. Başka bu tarz hocam tüm bölümlerde Güzel Sanatlar Fakültesini kapsayan ne tarz uygulamalar, projeler var? Çünkü herhalde staj birazcık GSF'de hani staj adı altında değil de daha başka bir tanımla gerçekleşiyordur muhtemelen. Şimdi staj uygulaması mesela grafik tasarımı, gastronomi mutfak sanatları bölümü, tekstil ve moda tasarım bölümlerinde var. Ama stajlar daha çok mesleki deneyim. Yani sektörel anlamda mesleğini nasıl idame ettirir anlamında sektörle yapmış olduğu çalışmaları içeren bir şey. Ama defileler, mesela tiyatro bölümümüzün sahnelediği oyunlar, bu yıl Kartal Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu tiyatro festivalinde ödüller aldık. Mesela en son ODTÜ Tiyatro Şenliği'nde başarı gösterdik. Buralarda sahne almak, öğrencilerin okul dışındaki kişilerle performanslarını paylaşması mesela tiyatro bölümü için çok büyük bir deneyim. Aynı şey mesela defile. Defiledeki amaç sadece yani sadece insanlara bir şov göstermek değil. Öğrencinin yapmış olduğu kreasyonu paylaşabilmesi ve o bütün bir süreci de yaşayabilmesi, kendini sahnede hissetmesi. Aynı şekilde plastik sanatlar ve resim bölümü öğrencilerinin eserlerini sergileyecekleri platformlar sağlamak onlara. Bunlar onların görünürlüklerini ve mesleki anlamda, sanatsal anlamdaki bilinirliklerini paylaşmaları anlamında stajdan çok daha etkili platformlar. Dolayısıyla bir diğer şeyimiz de burada öğrencilerimizi sanat platformlarında görünür kılmak aslında. Hani bunu yaparken de nitelikten asla taviz vermemek. Mesela moda ve tekstil tasarım bölümünün son 3 yıldaki birikimlerinden oluşan bir defileydi. Daha önceki yıllarda mesela defile yapmadı moda ve tekstil tasarım bölümü. En son yanılmıyorsam 2017 yılında yaptı yani. Eğer defileye uygun kreasyon çıkmazsa bölüm zaten bunlardan olmaz diye yapmıyor zaten. Aynı şey bizler için de geçerli. Yani nitelikli işler çıkarmak için uğraşıyoruz. Evet, hep birlikte uğraşıyoruz ama gerçekten onun içi dolu dolu olduğu zaman biz de sahneye çıkıyoruz. Mesela bu yıl, geçtiğimiz yıl üniversitemizin kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle Pera Müzesi ile bir sergi yaptık. Serginin adı Yüzleşme. Bu 2018 yılında başladık bu sergiyi organize edebilmek için karşılıklı olarak. Pera Müzesi bizden çok ciddi belgeler, dokümanlar istedi. Ve karşılıklı bu dokümanlar, veriler sonucunda bize kapılarını açtı. Oradaki öğrencilerin hepsi mezun öğrencilerimizdi. Çok az halen aktif öğrencilerimiz vardı ve orada da geçmişimizle yüzleşmek istedik. Yani mezun olan öğrenciler neler yapıyor? Tamam, güzel. İşte biz buyuz, gelin, üniversite imkanlarımız bunlar. Fakat bittikten sonra buranın öğrencileri neler yapıyor? Onlarla bir yüzleşmek istedik. Artısıyla, eksisiyle. Ve gördük ki bizim bir tarihimiz oluşmuş. Bir hafızamız oluşmuş. Ve ben de yaklaşık 23 yıldır asistanlığımdan itibaren bu kurumun içerisindeyim, Yeditepe Üniversitesi'nin. Ve dolayısıyla ben de bu hafızanın bir parçasıyım. Ve kurumlar her ne kadar sistemlerle çalışsa da kurumları kurum yapan insan faktörüdür. Nitelikli insan olmadığı sürece sağlamış olduğunuz imkanların, yapıların hiçbir anlamı yok. Hani el işler, alet övünür diye bir şey vardır ya, el olmadığı zaman istediğiniz kadar iyi alet olsun, o iş, pek bir işe yaramaz. Bu yüzden insan niteliği çok önemli. Ve hem akademisyen yetiştiren hem öğrenci mezun eden bir kurum olarak Yüzleşme sergisi bize söyledi ki evet, sizin bir tarihiniz oluşmuş, bu size güç verir ve lütfen bildiğinizden şaşmayın, öğrencilerinize, memleketinize, yaptığınız işe
inanın ve güvenin dedi sergi. Biz oradan beklediğimiz sonucu aldık. Yüzleştik ve oradan almamız gereken şeyi aldık. Dolayısıyla hani sanat eğitimi olarak da fakülte olarak farklı bölümlerden oluşsak da ortak bir duruşumuz var. Burası Güzel Sanatlar Fakültesi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüyle, tiyatro bölümüyle, tüm bölümleriyle bir sanat fakültesi ve o zaman bütün öğrencilerimiz üzerindeki ortak mottomuz sanatçı gibi düşünebilen bireyler yetiştirmek. Bakın birey burada önemli. Yani kendi benliğini bulmuş, kendini tanımlayabilen ve kendince bir söylemi olan kişiler yetiştirebilmek. Yoksa motomot bilgi her yerde verilir. Birbirine benzer insanlar mezun edersiniz. İçlerinden şansı yaver giden bir şeyler yapar, sıyrılır gider. Ama birey olarak yetişmiş bir kişi sanatsal söylem içerisinde mutlaka kendisini tanımlayacağı bir yer bulur kendisi. Evet, Think Talks da bende hocam bir tarih oluşturuyor artık. Konuştukça hani böyle hem hocalarımızla, geçen de öğrencilerimizle yaptık. Hem gastronomi ve mutfak sanatlarında, hem beslenme ve diyetetikte, hem de radyo, televizyon, sinemada aynı anda okuyan bir öğrencimiz vardı örneğin. Dolayısıyla çift dal ve ana daldan, yan daldan da biraz bahsedelim mi? Tabii bunlar işte öğrencinin kendisini şekillendireceği alanlar aslında. Ben öğrenciyi hep şeye benzetiyorum şimdi bu günümüzde kişiyi. Tabletlere yani cep telefonuna benzetiyorum. Çünkü bir insanın hatta bir büyüğüm de bana öyle demişti. Cep fihristinde kimler varsa sen olsun demişti bana. Dolayısıyla cep telefonunda hangi uygulamalar varsa siz olsunuz. Çünkü o sizin ilgi alanlarınızı, merakınızı gösterir. Üniversite öğrencisi de aslında tablet gibi bir şey. Yani bu yan dal, çift ana dal, Erasmus programları, exchange programları, uluslararası anlaşmalar bunlar artık yani neredeyse birçok üniversitede var. Fakat bütün bunlarla nasıl bir kombin yaratacağı öğrenciye kalmış bir şey. Sadece kurum ve kurumun vizyonu öğrenciye onlardan yararlanabilecek özgür düşünebilme potansiyelini fark ettirmesi lazım. Yani yoksa diğer türlü gel bunu yaparsan şu olursun diye bir şey yok. Bizim avantajımız Güzel Sanatlar Fakültesi olarak biz zaten hep yenilikçi, yaratıcı düşünen, yanlış yapmaktan korkmayan, hatalarını bir eksiklik olarak değil, hata yapma özgürlüğü olarak görebilen kişileriz zaten. Bu yüzden rahat çalışıyoruz ve öğrencilerimizin de aynı vizyonla çalışmasını bekliyoruz. Dolayısıyla mesela felsefe bölümünden, tiyatro bölümünden, psikoloji bölümünden yani sosyal bilimlerin diğer alanlarından olduğu kadar fen bilimlerinde de çift anadal yapan öğrencilerimiz var. Mesela şu an sıcağı sıcağına yeni mezun bir doktora öğrencimizle bir program başlatmak üzereyiz. Programı olgunlaştırıyoruz. Sonuçlandırdığımızda keyifli bir şey çıkar. En büyük hayallerimden bir tanesiydi. Yani sanat mezunu öğrencilerin istihdam alanları içerisinde neler yaratabiliriz diye ve tıpta ne yapabiliriz diye düşünüyordum. Ve öğrencimizin tezi sanat terapi değil ama özellikle ağır hastalıkları olan ya da yarı felç ya da onların tanımları var tıbbi olarak onları çok bilmiyorum ama fizyoterapi ve fizik tedaviyle yapamadığı davranışları sanatsal uygulamalar esnasında yapabiliyor kişiler. Bu onun hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de zihinsel ve ruhsal gelişimine çok pozitif katkısı bulunuyor. Yani bir şeyi buradan almasını istediğinizde alamıyor ama bir resim yapmak istediği zaman oradaki fırçayı alabiliyor. Bununla ilgili bir program geliştiriyoruz şu anda. O programın içeriğini tamamladığımızda TikTok'ta hemen konuşalım hocam. Tabii o programın içeriğini tamamladığımızda zaten duyuracağız ama evet. Özellikle sanat öğrencilerinin almasını istiyoruz onları. Düşünsenize yani hastanelerde bu tür terapiler veren sanatçılar olun. Art terapi değil yani bu. Fizyoterapinin yapamadığı bir şeyi sanat yoluyla ona yaptırtmak. Sanatın iyileştirici. Sanatın yani hani yaptığı şeyden haz almak değil. Yani bir şeyi benzetmek zorunda değil orada.
bir üretimde bulunabilmek için, kendisini ifade edebilmek için soyutlu olabilir. Belki dökecek boyayı, karıştıracak eliyle. Ama şu hareketi bile yapması için belki günlerce fizik tedavi görmesi gerekirken boyayı karıştıracak, eliyle oralara vuracak, noktalar yapacak, bir şeyler yapacak. Hani bu eylemi gerçekleştirmede sanatın fiziksel ve nörolojik beynin çalışma şekli farklı olduğu için ona farklı davranışlarda bulundurabiliyor. Dolayısıyla bunu tabii bir sanatçıyla birlikte yapması lazım. Aksi takdirde bir ödev gibi olmaya başlar ve karşılık alınmaz yapılacak şeyler için. Bunun tıp fakültesinden de bir önemli bir hocamızla, şimdi isimleri vermek istemiyorum, birlikte yürütüyoruz bunu, hem öğrencimiz gibi istihdam alanları yaratmaya çalışıyoruz mesela. Bunlar hem inovatif hem de insan yararına şeyler. Çok büyük katkı, toplumsal katkısı. Tabii şimdi mevcut hastane sayılarını düşündüğümüz zaman ülkemizdeki ve hani insan istemez o tür hastaların olmasını, ama böyle bir noktayla da temas ettiğini düşünecek olursak oldukça yararlı bir iş yapmış olacağımızı düşünüyorum. Yani gerçekten kampüs olmanın çok büyük avantajları var. Özellikle de bir sanatçı için çok daha değerli olabilir. Çünkü çok yönlü birey olmak. Ayrıca sizin dediğiniz gibi hani diyorsunuz ya, fihristinizde kim varsa burada işte o çok genişleyebilecek bir... Şimdi tabii öğrenci olmak sadece belirli bir dersleri programı alıp bir transkript oluşturmak değil. Özellikle pandemi sürecinde şunu gördük ki eğitimde etkileşim esas. Çünkü orada hocanın jesti, mimiği, davranışı, tutumu, belki de o hoca yapan temel şeylerden bir tanesi onun jestleri. Aynı bilgiyi başka bir hoca, başka bir vurguyla söylediği zaman olmuyor, ama başka bir hoca öyle bir jestle söylüyor ki o onu unutmuyor. İşte bu bugün de çok popüler olan bir şey aslında, kodlama dediğimiz şey. Yani bilgiyi ona başka bir ek bilgiyle paketleyerek veriyor. Neli jestiyle, mimiyle, kıyafetiyle, ses tonuyla, vurgusuyla. Yani şu görüntüleri bile radyodan dinlesek acaba aynı etkiyi verir mi? Etkileşim çok önemli. Kampüs ortamı niye veriyor? Ona bir kere bir sosyal yaşam alanı tanıyor. Hani çimlere uzanıyor, arkadaşıyla binanın hem uzağında hem yakınında olabiliyor. Tıpkı bir köy gibi, bir kasaba gibi aslında buralı oluyor. Ve o buralılık hiç bitmiyor. Fiziksel olarak burada olmasak da. Yani hangimiz bugün doğduğumuz yerdeyiz ki, değil mi? Ama oralılık bitmiyor. Evet. Oralıyız, yani doğduğumuz yerliyiz. Onun da meslek hayatının doğduğu yer aslında üniversitesi. Bu yüzden kampüsümüz evet sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda etkileşim alanları olarak da kampüs olmak bir kere büyük bir farklılık. Diğer taraftan sosyalleşme anlamında da biz bir sosyal bilimler üniversitesiyiz. Yani sadece fen bilimleri değil, en az fen bilimlerin hatta daha fazla sosyal bilimler alanında programlar var. Güzel Sanatlar Fakültesi demek tek başına sanat fakültesi olmak demek değil. Hem kentle ilintili, yani şehirdeki galeriler, müzeler, sergi salonları, konser salonları, tiyatro salonları, bir sanat öğrencisi, yani her öğrencisinin olması gereken de sanat öğrencisinin olmazsa olmazıdır bunlar. Kentin kendi sunmuş olduğu imkanlar. Üniversitenin sunacağı imkanlarsa onu bilimsel anlamda ya da bilişsel anlamda besleyecek şeyler. Güzel Sanatlar Fakültesi var, evet, ama burada sosyoloji bölümü var, antropoloji var, felsefe var, psikoloji var, tarih var, dil var. Yani hani bunlar sanatçının kendisini besleyeceği temel alanlar. Yani okumayan sanatçı olur mu? Yani felsefeyle ilgilenmeyen sanatçı olur mu? Estetik sanat felsefesi diye dersimiz var zaten. Sosyoloji bilmezse sanatçı nasıl eser üretecek yani? Tarih bilmezse eğer, yani hem dünya tarihi hem kendi tarihini bilmezse eğer o nasıl bir sanatçı olabilecek? Dolayısıyla burada okuyan öğrencilerle sosyalleşecek. Kız arkadaşı olacak, erkek arkadaşı olacak, partilere gidecekler, kantinde sohbet edecekler, tartışacaklar. İşte burası seçilmiş bu tür öğrencilerin birlikte etkileşime girdiği bir alan kampüs. Onlar böyle DNA kromozomları gibi birbirlerini buluyorlar ve oradan melez kişiler çıkıyor. İşte o melezleşmedir kampüs ortamı. Melezleşme olmadığı zaman gelişme de olmaz. Yani yeni bir şey çıkmaz ortaya. Bu yüzden
Hem de ileriye dönük olarak bir link oluşması açısından da, yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra sınıf arkadaşı, okul arkadaşı hiç tanımasa bile "Aa, sen de mi Yeditepe mezunusun?" diye birbirleriyle oluşturacakları görünmeyen bir ağın üyesi olmuş olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hoşça kalın.